Yapamıyor. Kelly Clarkson Invisible. Invisible Life. Kelly Clarkson. Kelly Clarkson eskiden çok bildiğimiz bir şarkıcıydı. Ne kadar çabuk her şey unutuluyor değil mi işte? Çıt diye gidiyor. Ondan sonra arayıp bulamıyorsunuz. Neredeydi? Kelly Clarkson müzik yapıyor mu yapmıyor mu kimsenin haberi bile olmuyor. Böylesine nankör ve yorucu bir piyasa işte bu. Our next guest has one. Peki Kelly Clarkson performs Invincible. Başlasın. Kelly Clarkson biraz kilo almış. Tabii şimdi ben incelersem daha bir sürü detay bulurum. Siz biliyorum. Hoşunuza gider mi gitmez mi biliyorum. Bazıları diyor ki hocam ya kadının yüzüğünden sana ne diyor ama yapılan şey arkadaşlar sadece ve sadece dediğim gibi izlediğiniz şey, dinlediğiniz şey hepsi karışık artık. Yani sadece dinlemiyorsunuz, izliyorsunuz değil mi? Bakın mesela yüzüklerine bakın. Tercihlerinin doğru olup olmadığını siz inceleyin. Detayları siz bilirsiniz. Yani ben modacı değilim. Üzerinde bir mor kıyafet, bir mavi yüzük, bir beyaz yüzük. Yani epey kilolu. Ya, görüntüye öncelikle odaklanmaya başlıyorsunuz çünkü bu işte böyle. Tabii biz birazcık tekniğe dönelim hemen. Ağız açıklığına hemen dikkatle başlayın lütfen. Broke down and hit the ground. Ağların ne kadar pırıl pırıl geldiğini görüyorsunuz. Son ünitemiz bakın bu arada yüzükte nereye koyulduğu belli görüyorsunuz. Eğer ikinci parmağı birinci parmağı taksaydı kesinlikle dikkat etmeyecektik. Yani neden yüzük taktığını anlıyorsunuz değil mi? Bu parmağını takmış ve karşınıza bize bir yüzük gösteriyor. Ben bu tür şeylerde bir numaranın her zaman Mariah Carey olduğuna inanıyorum. Onu söyleyeyim net yani. Mariah Carey'nin parmak, el kullanışlarının ustalığı yani kadının bu işi yaparken o cazibesini size sürekli etkileyen bir şeyler bulması güzel. Kelly Clarkson aslında burada pek bir şey bulmuş değil. Ben açıkçası çok etkilenmedim. Hani sadece bir yüzük, detaylarda bizi çok çekmiyor. Bana böyle geliyor. Güzel bir back vokal grubu var. Bakın. Biraz sesimin açılması sorun olacak. Kusura bakmayın lütfen. Açılacak ama. Evet tabii. Yani yarı playback. Okuyanın sesine playback demiyorum ama arkada çalan şeyler half playback. Yani böyle bir davulcu bölümünün orada vermeleri imkanı yok yani. Bu daha önceden yapılmış bir şey. Kike bakın. Bu stüdyoda toplanan şeyler çünkü. Son derece temiz okuyor. Yani buralara herhangi bir şey bulamıyorsunuz. Sesinde en ufak bir kir yok. Açıklık mükemmel. Kullanış mükemmel. Kelly Clarkson ses rengi için ne diyebiliriz? Daha önce dinlediğim şarkılarından. Yani net şu bu hemen denmez başta. Yani mezzo desem değil gibi. Soprano desek evet ama şarkılarında ne kadarını kullanıyor? Hep onu sormak lazım. Katy Perry için de aynı şey geçer değil mi? Hani pek çok kişi mezzo soprano diyor, soprano diyen var. Şarkıda ne kadar kullanılır bilmeden eleştiri yapmak. Yani bunu net söylemek çok zor. Son derece temiz geliyor gördüğünüz gibi. Biraz ileri gidelim. Bakın. Şu an elini arkasına attı. Arkasında tam sırtına kulaklık, iç kulaklığının volüm ayarını koymuş. Biraz volüm büyüyünce hemen oradan biraz kendi iç duyumunu arttırmaya çalışıyor. Muhtemelen deton olmamak için bunlar işte. Bakın tizlere alışına bakın. O kadar temiz ki. Müthiş. Yani çok iyi şarkıcı. Bunlar kalifiye şarkıcılar. Ağız açıklığı. Görüyorsunuz değil mi? Müthiş. İç kulaklığı şuradan gözüküyor zaten. Bakın az geldi kendine. Hemen elini attı. Açıyor. Şu an açıyor. Zor bir şey ya. Bir yandan şarkıya konsantre olup bir yandan volüm ayarı yapmak falan çok sahne tecrübesi gerektiren şeyler. Müthiş. Müthiş. Çok iyi yapmış. Şurada mikrofonu eline almış. Ya sahnede her şey güzeldi arkadaşlar. Yani ben şarkıcıların yani bu işi aktif olarak yapıyorsanız, aktif olarak sahne alıyorsanız yani
kilo sahnede iyi gözükmüyor. Bunu net söylemek lazım. Yani evet güçlü ses, evet etkileniyoruz, evet ama ya bazılarında kilo da güzel durabiliyor. Ona da bir şey demiyorum. Yani net herkes için olacak bir şey değil ama Kelly Clarkson'a yakışmamış ya. Ben onda yakıştıramadım. Yani çünkü ondan çok şey kaybettiriyor bence görüntü olarak. Bilmiyorum. Yani şunu şöyle anlamayın. Aman kilolu olmayın. Yani sağlık için başka bir şey ama sahne görüntüsü olarak herkes de güzel duracak diye bir şey yok. Bazısında çok güzel de duruyor. Bazısında hiç dikkat bile etmiyorsunuz. Ama Kelly Clarkson'a nedense çok fazla dikkat ettiriyor. Bilmiyorum. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Now I am a warrior, shooting star. You know I got this far. I had a broken heart. Çünkü belki ilk çıktığında böyle kilolu değildi. Daha güzeldi. I have courage now. I'm gonna shout it out. Kilonun bir numaralı sorunlarından biri arkadaşlar, bir numaralı reflü sebebi. Bir numaralı reflü sebebi. Sesin bozulmasının en büyük sebeplerinden biri. Çok dikkat etmek gerekiyor. Teacher, Geçiyorum. I was high and invincible. Çok benzer partisyonlar. Çok benzer partiler var birbirlerine arkadaşlar. Yani o neden hani parçanın genişlikleri falan çok yakın. Falsettoları duyuyorsunuz. Çok güzel. Bomba gelmiş burada. Hadi bakalım bombayı nasıl yapmış. Önce şu falsetto ile girdi. Daha sonra mix voice'a dönüştürüyor. Yani tam sese dönüştürüyor. Nereden yapıyor? Bakalım şunu. Falsetto. Çok tatlı. Çok tatlı almış. Ses rengi çok güzel zaten gerçekten. Tam sesi görüyorsunuz değil mi? Az önce falsetto aldığı notları şimdi tam sesle alıyor. Bunu yapabilmek için iyi diyafram kullanımı ve gene açık ağızla sesi kafa bölgesinde tutmak gerekiyor. Çünkü tuttuğu yer artık kafa bölgesi. Aldı gazı. Diyaframı da zaten sıkı sıkı tutuyordu. Onun üzerine devam ediyor sesi oturttuktan sonra. Yani tiz seslerde, tiz notlarda bir sesi oturtmak için öncesinde orayı birazcık ısındırmak çok faydalı oluyor. Mesela hazır biraz önce bir not önce çünkü orayı tuttunuz. Üzerinde tekrar hatırlayıp ses kaslarını orayı buldurmak çok daha kolaylaşıyor. Bunu yaşıyor şu an Kelly Clarkson. Burada aldı. Ses nasıl kirli görüyor musunuz tizlerde yalnız? Kelly Clarkson'ın tizlerinde diyorum bakın sağlık şartları çok değerlidir. Asla unutmayın. Sağlık şartları yani vücudunuzun kondisyonu, kilo durumunuz, şu bu bir sürü detay. Eğer bunlarda bir şeyler varsa yani bu onun yani bu kirletme olayı bence çok yerleşik duruyor. Bana öyle geldi bakın. İzleyin. Geriye gitti ses görüyorsunuz değil mi? Ağız açıklıkları falan okey. Ama bu tiz notu çıkarırken biraz boğazına doğru düşmeye başladı. Ses yavaş yavaş yorulmaya başlamış. Vücut kondisyonundan dolayı. Arkadaşlar sesi iyileştiren şey sadece şan çalışması değildir. Vücudunuza iyi bakacaksınız. Vücudunuza iyi bakmazsanız bu notlarınız da yavaş yavaş gider. Çok güzel bir dönüş yapıyor tabii ki. Ustalığından dolayı. Geriye dönük de alıyor. Bu arada iç kulaklığında görüyoruz. Tam kafa sesi. Tekrar tizler geliyor. Açık ağzı nasıl aldığını gördünüz. Hiçbir tiz ses, hiçbir kafa bölgesi sesi kapalı ağza çıkmaz ve çıkmarmıyor. Ve müthiş detonesiyle hepimizi coşturuyor. Oh yeah man. Müthiş bir detone geldi arkadaşlar. Neden oldu? Neden detone oldu? Bilmiyorum. Bir öncekinde benim çok sevmediğim şekilde aldı zaten tiz notu. Yani o kadar kirletmesi bana dediğim gibi bir şey var. Ses temiz geliyor ama buraya kadar bir şey var gibiydi. Burada da ya iyi duymadı ya da artık birazcık düşmüş kondisyonu bana böyle geliyor. Bilmiyorum.
burada zaten beni kopardı. Burada dönüş çok güzeldi. İşte zaten problem böyle başlar. Yani kondisyon düştüğü zaman bir iyi bir kötü olursunuz artık. Genel devamlılığınız bozulmaya başlar. İzleyelim. Onu zaten Kelly Clarkson'ın ilk çıktığı şarkısını hatırlayın, buralar vardı. Bu notlar vardı. En iyi kullandığı notlar bunlar. Öne doğru eğilerek, diyaframını iyice sıkarak müthiş kullandığı sesler. Bakın izleyin şuradaki öne doğru eğilişini bakın. Zaten pozisyon almasından zor seslerin geldiği belli. İyi diyafram kullanacağı da belli. Öne doğru sürekli atıyor kendini, görüyorsunuz değil mi? O diyaframdan nefesi nasıl pompalıyor? Geri attı. Şimdi geliyor. Fakat bunları yaparken ağzı açıklığı hep sabit. O kapalılık asla yok. Hep açık. Biraz da çok tiz notlar olduğu için hafif de gülümseyerek kalmış. Daha iyi alabilmek için daha parlatmış. Görüyorsunuz değil mi? Sanki acı acı gülümseme var. Acı bir gülümseme deriz biz buna. Çıkmıyor. Kelly çıkmıyor. Müthiş bir sesin var, harika bir rengin var ama çıkmıyor bu notlar, gitmiş. Gerçek bu. Bu not yok orada. Çıkmıyor. Yüklense de çıkmıyor. Bir şeyden sonra kondisyon böyle bir şey çünkü. Müthiş bir performans yapıyor. Müthiş bir performans yapıyor. Ne anlamda? Vücudunu artık perişan oldu. Ama o vücut ona eşlik etmiyor. Diyaframını görüyorsunuz değil mi? Tak tak o üst sallanışta da sürekli büyük nefesler pompalıyor. Çünkü çok tiz notlar. Bu tiz notları bu kadar volümlü verebilmek için başka şansınız yok. Diyaframın üstünde zıplama bu resmen. Şimdi bu performanstan sonra Kelly Clarkson'ı genel olarak nasıl değerlendirebiliriz sizce? Siz düşünün. Yani bu söylediklerimin noktasında şarkıcılığın, şarkıcı olmanın, iyi şarkıcı olmanın, bakın şarkıcı olmak, iyi şarkıcı olmak, çok iyi şarkıcı olmak, bunlar hepsi birbirinden farklı şeyler olduğunu bize anlatıyor. Çok iyi şarkıcılık, çok iyi geçen bir ömür demek, çok iyi bakılan bir vücut demek, çok iyi bakılan bir sağlık demek. Evet, bu kadar. Belki devam. Yoksa Kelly Clarkson'ın sesini biz de seviyoruz. Ama teknik değerlendirme benim yaptım yani. Kelly Clarkson'ın şahsi kişiliğini tanımıyorum sonuçta.